Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6 videolarına devam etmekteyiz. Şu anda Battlefield 6'daki önemli ayarlar atmaya çalışacağım. Burada ayarlar kısmında birçok ayar var. Bunların çoğunu yine sizin kendinize göre ayarlamanız gerekiyor ama işinizi kolaylaştırabilecek önemli yerlere atmaya çalışacağım. İlk açılan erişebilirlik kısmı. Burada menü şu kısım üstüne geldiğinizde açıksa eğer sesli uyarı veriyor. Hangi yere geldiğinizde ya da okuyor kendiliğinden. Ses sinyal sistemi gibi bir şey. Bu yerler bu şekilde kalıyor. Bu üstüne gelmiş olduğumuz metni okuyan ayar demiştik. Bu da bizim oyun oynarken çınlama sesi ya da onun gibi bomba attığınızdaki çınlamaları kapatıyoruz. Bunlar kısıtlı olursa daha rahat oynayacaksınız. E, Burası renk profili. Benim renk profilim bu şekilde. Bunu tabii siz kendiniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada hazır kalıplar var. Ben custom'da kullanıyorum. Burada en önemli ayarlardan biri de kamera FX kısmı. Bunların hep düşük konuma getirmeniz gerekiyor. Bunlar gereksiz bir ayar bence. Ama siz isterseniz bunları çoğaltıp deneyebilirsiniz. Yani bu video bir tavsiye niteliğinde. Bunu siz kendiniz uyarlamanız daha faydalı olacaktır. Bu Infantry Information kısmı da siz yürüdükçe sağ alttaki mermi sayınız veya soldaki minimap'inizin sallanması efekti. Bence gereksiz ama size kalmış, isterseniz açık konuma getirebilirsiniz. Buradaki ayarı açık konuma getirirseniz burada da oyun içerisindeki mide bulantıları, mesela yürürken falan sallanmaları engelliyor. Mide bulantısını azaltacaktır. Buradaki Crosshair Projection kısmı da bir yerlerden hoplarken ya da bir yere çıkarken, inerken hızlı bir şekilde Crosshair'ın sallanmasını engelliyor. Buradaki en önemli ayarlardan biri de Hold Toggle ayarları. Eee Bunu Hold konuma getirirseniz eğer basık tutmak demek ya da hold'dayken sürekli basmanız gerekiyor. Bunları siz kendiniz ayarlayıp deneyip bulmanız lazım. Toggle'da bir kere basmanız yetiyor diye hatırlıyorum ben. Koşarken Shift tuşunun fonksiyonunu belirtiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Mesela ben hold'dayken sürekli basmam gerekiyor. Ama toggle'dayken bir kere bastığınızda takılı kalıyor. Buradaki diğer önemli ayarlardan biri de şunlar. Toggle olması gerekiyor. Ee, Öldüğünüzde bir daha boşta basılı tutmanıza gerek yok. Bir kere bastığınızda toggle yaparsanız eğer direkt olarak ölüyor. Beklemiyorsunuz. Elinizde yani bu space tuşunda basılı kalmasına gerek yok. Buradaki ben şunu öneriyorum size. Double tap crouch for sprint slide tuşu da off'ta olursa nasıl tarif etsem, koşarken shift'e bastığınız zaman, daha doğrusu C'ye bastığınız zaman kaysın. İki kere basmayı kapatmak için, yani ben iki kere basmak istemiyorum. Bir kere bastığımda kayıyor, direkt daha kullanışlı oluyor. Diğer türlü bırakırsanız eğer bunu iki kere basmanız gerekiyor. Bir kere bastığınızda da çömeliyor. Bunun dışındaki ayarlarım bu şekilde. Ama burada benim önerim ayarları kopyalamaktan ziyade kendinizin oynanış tarzına göre ayar yapmanızda fayda var. Bu chat kısmını kapattım ben. Bunun dışında araç kontrolü falan, bunlar gerekli, yani bunları siz kendinize göre biçimlendirirseniz daha sağlıklı olacaktır. Gelelim gameplay ayarlarına. Buradaki bu ayar ben off yaptım. Bu mouse'un fark ettiğinde tam tersi anlamında, yani oyunlarda vardır ya, aşağıdaki yukarıya gitsin, yukarıdaki aşağı, ters yönler için kullanılıyor. Bu hold toggle biraz önce ayarları yapmıştık. Şuna bir girelim bakalım ne yapmış. Bunlar standart ayarlarda zaten. Bu capture area outline'da bayrak bölgelerini siz ele geçirdiğinizde eee yandaki çizgi belirgin olsun mu olmasın mı? Bunu kapatırsanız o çizgiyi haritanın mesela ele geçirirken hangi yanlışa durmanız gerektiğini göremiyorsunuz. Onu kapatıyor. Ben açık olarak kullanıyorum bunu. Burası bizim mouse sensitivimiz.
zaten de. Burada da sizin mouse'unuzun, ki daha öncesinde ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Onları izleyebilirsiniz zaten. Sadece yüzeysel anlatacağım onu çünkü daha önceki videomda var. Siz mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde şurada zaten yazıyor 1600 dpi'de 1.9 inçte 4.9 yani 360 turu 360 derece turu hangi santimle tamamlayacağını belirliyor. Zaten bu double tap forward'de daha öncesinde yapmıştık. Bu şu arkan C'ye bastığınızda direkt kaysın, yoksa iki kere bastığınız zaman kaysın ayarı bu. Bu off yapmış. Bakın yine buraya da koymuşlar. 3 farklı yerlerde tekrar geliyor karşınıza. Paraşüt, ben bu modları koydum. Bunlar benim ayarlarım. Ben fazla kurcalamadım. Genelde fabrikayla birlikte geldi. Burada da sadece benim elimin alışkın olduğu ayarları değiştirdim. Bu araçların eğim ayarları. Bunlara da öneride bulunmayacağım. Kendiniz değiştirmeniz gerekiyor. Bu da helikopter kontrol asist. Ben bunu kapalı duruma getirdim. Çünkü bu şu ayarı yarıyor. Siz bunu on yaptığınızda kendi otomatik bir şekilde helikopteri yönlendiriyor. Ben istediğim yere istediğim gibi gitmesini istediğim için off konumuna getirdim. Bu konsollar için falan geçerli, klavye ve mouse için geçerli değil. Çoğu yerde bunları da anlatmışlar ama ben bunları standartta tuttum hepsini. Şu an foot bölümündeyiz arkadaşlar. Benim ayarlarım bu şekilde. Bu şu şekilde gözüküyor. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Direkt ayarlarımız bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Şurada bir değişiklik yapmışım. Şunlara bak. Bir de oyun içindeki ayarlara değişiklik yaptığınızda burada şu üstteki şeyler tikli oluyor. Yani tikli olanlar ayar değişikliği yapmış olduklarınız. Bu friendly icon skalaları büyütebilirsiniz. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Direkt olarak siz nasıl isterseniz, gözüne nasıl hitap ediyorsa o şekilde büyütün. Bunlar benim kendi ayarlarım. Bunları siz tamamen kendinize göre yapmanız gerekiyor. Ping ikonlarını büyütebilirsiniz mesela bu şekilde. Bunun dışında altta minimap var. Ben küçük olarak kullanmışım. Siz de tabii minimap'i nasıl büyümesini istiyorsanız o şekilde görüp bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada minimap'ın siz hareket ettikçe dönmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ben dönmesini istemediğim için bu şekilde. Bunun dışında ayarlarda bunlar standartta. Crosshair ayarlarımı değiştirdim. Bu kalınlığını gösteriyor Crosshair'in. Sensitivity falan var. Renkleri değiştirdim ben mesela. Yeşil olsun dedim. Bunun dışında şuna bakalım. Eğer bu ayarı değiştirirseniz odaklanmayı netleştiriyor. Eğer disabled'da kalırsa da statik tutmaya geçiyor crosshair işareti ve her zaman ekran ortasında aynı hizada kalıyor. Yani crosshair'in sallanmasını engelliyor. Bunun dışında opacity'yi ben netleştirmişim sonunda. Bunu sonra çekmişim. Hit color'ımı beyaz yapmışım göz gibi bir şekilde. Kill color'ımı sarı yaptım. Ölüp ölmediğini görmem için net bir şekilde. Armory'de hasar aldığında mor olsun demişim. Bunları tam hatırlamıyorum. Bunları değiştirmemişim. Bunları değişik. Bu chat'i height almışım. Chat diye bir şey yapmamışım. Bu hikaye modu. Hikaye modunda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Sadece hikaye modu için geçerli. Kontrolleri de geçiyorum. Bunlar konsol ya da diğer cihazlar için yaptığınız ayarlar. Mouse keyboard ayarını, detaylı videosunu önceki videomda ekledim. Sensitivity'lerin falan hepsi kayıtlı zaten. Nasıl yapıldığını anlatmıştım. Kendi kontrol settiklerini yapıyorsunuz. Benim eğimlerim bu şekilde. Bunun dışında burada bir değişiklik yapmış mıyım? Yapmamışım. Değişiklik yok zaten. Önceki videomdan bakarak takip edebilirsiniz. Burada da bir şey yok. Grafik ayarlarına gelelim. Grafik ayarlarında ben Nvidia'nın bana önermiş olduğu ayarları kullanıyorum. Hepsi custom'da. Şu an benimkiler bu şekilde. Bunun bu şekilde olmasının sebebi, indireyim aşağı. Bakın ben direkt olarak arkadaşlar şu anda grafik ayarlarının içindeyiz. Dediğim gibi ben custom olarak kullanıyorum ekran kartımdan dolayı. Daha doğrusu ekran kartımın yazılımıyla bu ayarları komple ayarladım.
Şimdi bunları özet bir şekilde yapacağım. Bunları tamamen sizin sisteminize göre ayarlamanız gerekiyor. FPS mi istiyorsunuz, kalite mi istiyorsunuz, ya da ekran kartınız, işlemciniz, anakartınız ya da daha doğrusu donanımınız neyi destekliyorsa onları yapmanız gerekiyor. Ya şimdi siz şunu kaliteyi low yaparsanız FPS'i yüksek alırsınız. Ama custom ya da orta ayarda kullanmak isterseniz de komple custom yapıp kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Önceden bunları değiştirdiğinizde şurada RAM'i ne kadar tükettiğini görebiliyordunuz. Şimdi bu bir değişti nedense. Şimdi şunları kademe kademe anlatacağım ama bir değişiklik yapmayacağım. Ben bunları değiştirmişim zaten ya alt şeyden dolayı. Zaten low'da da oynadığınızda oyun gayet güzel gözüküyor. Yani kötü bir görüntü elde etmiyorsunuz. Burada zaten üstüne geldiğinizde bakın sol tarafta, sağ tarafta CPU'ya high ya da GPU'ya high gibi şeklinde ne kadar yükleyeceğini gösteriyor. Texture filtering'den başlayalım. Bu high yapmış benim ekran kartımın yazılımı. Bu high ile ultra arasında bir fark yok zaten. FPS'i de etkilemiyor. Buradaki texture kalite oyundaki kapmanlar yani katmanların kalitesi olarak gözüküyor. Filtrelerin katmanları ya da onların nasıl filtleneceği ile ilgili ayar. Mesh quality objelerin, evlerin ya da herhangi bir cismin nasıl renderlanması için gerekli olan ayar. Bu terrain quality de taşlar, toprak, kayalar ya da onun gibi zemindeki grafiklerin hangi kalitede gözükeceğini ayar sağlıyor. Daha doğrusu hangi ayarda görmek istiyorsanız o şekilde yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu ayarda kaya, taş ya da onun gibi objelerin görüntü kalitesi, bu çimlerle ilgili, otlarla ilgili ya da oradaki ağaçların yapraklarıyla ilgili ayar. Bu FX bir bomba attığınızdaki efektleri değiştiriyor. Çok da önemli değil. Sadece ufak bir fark oluyor. Ben Low'da kullanıyorum bunları genelde. Bu gereksiz bir ayar. Işık kalitesi şu. Aynen. Bu gölgelerle ilgili bir ayar. Gölgeler nasıl gözükeceğiyle ilgili bir ayar. Bunun Shadow Quality'de ekran kartının büyük bindiriyor aslında. Bu da gölgenin filtrelenmesiyle ilgili bir ayar. Bu yansımalarla ilgili bir ayar. Bunlar FPS'leri etkiliyor. Bunları siz tabii kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Şu üçü, daha doğrusu şu FPS'i bayağı etkiliyor hem de. Bunun dışında bunlar zaten standart. Buradaki diğer ayarımız da bu. Arkadaşlar bu da yüzde durması gerekiyor benim için. Ha, çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmanız gerekiyor. Bu hangi çözünürlükte oyun oynamak istiyorsanız ona göre %100 optimizasyon sağlıyor. Yani optime ediyor. Bunu uzatırsanız görüntü dağılıyor, kısaltırsanız bulanıklaşıyor. Bu normal ayarda kalacak. Buradaki diğer ayarlarım benim bu şekilde. Zaten bunlar kapalı. Yani daha öncesinde ben bunu kapatıyordum. Kapattığım zaman zaten bunlar kendiliğinden kapanıyor. Ama ekran kartımın ayarı bu şekilde yaptığı için ellemiyorum ben. Bu kare hız sınırı. Şu altındaki arka plandaki kare hız sınırı. Bunlar zaten biliyorsunuz. DLSS zaten bunda çalışıyor. 4.0'da bir sıkıntı olmuyor. Ben DLSS'i kalitede bırakmışım. FPS'i çoğaltmak için performansa çekebilirsiniz. Sıkıntı yok onda da. Bu performans overlay sağ üstteki bakın şuradaki benim oyun içindeki FPS bilgilerimi gösteriyor. Burada farklı modları var. Bakın şu şekilde oluyor. Ya da şu şekilde gösterebiliyorum. Ben Simple'da kullanıyorum. Arkadaşlar
Bu benim dediğim gibi yüzde. Bunu araçlar için geçerli. Bu şekilde bırakmışım. Bunu white yapmanız lazım. Bu white bu benim önerim gerçi white olması. Silahın ekrana ne kadar büyük ne kadar küçük görüneceğiyle ilgili. Motion blur'ları kapattım ikisinde. Daha önceki videoda görmüştük zaten videonun geri kalan kısmında, geride kalan kısmında. Bunlar bu şekilde. Bunları siz değiştirebilirsiniz. Benim şu anki oynamış olduğum çözünürlük 1920-1080 Full HD oynuyorum. Full screen'de oynuyorum. 160 Hz'lik bir şeyim var. Monitörüm var şu anda. Bu dışında ayarı başka bir şey var mı burada? Başka bir ayarımız yok. Bu sesler. Bunları siz kendinize göre dizayn etmeniz gerekiyor. Düzenlemeniz gerekiyor. Ben 7.1'de ses kalitemi alıyorum. Bunun dışında ya, olabildiğince önemli ayarlara girmeye çalıştım ve herhangi bir değişiklik yapmadım dikkat ederseniz, çünkü buradaki tüm değişikliklerin sizin şahsınızda, yani kendinize ait özel olması gerekiyor. Oyunu nasıl rahat oynayabiliyorsanız ya da grafikler, özellikle grafiklerde FPS mi istiyorsunuz yoksa kalite mi istiyorsunuz, bu sizin tercihinize kalmış. Bunun dışında bazen şey de yapıyorlar. Not defterinden işlemciyle ilgili işlemler yapıyorlar. Ben onlara girmeyeceğim, onlara. Bu hızlı özet bir videoydu. Olabildiğince elimden gelen anlatmaya çalıştım. Ki benim de eksiklerim var bu konu hakkında. Hemen hemen çözüyorum çünkü bu ayar burada da çıkabiliyor, orada da çıkabiliyor. Farklı farklı yerde birden fazla menü var. Bu kısmına girmedim detaylı bir şekilde. Ama özet olarak elimden gelen bilgi vermeye çalıştım. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.